Merhabalar, ben Rüzgar Aksoy. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Başlıyoruz. Bakalım neler sormuşsunuz bize. Bir sabah geçmişte yaşanmış önemli bir şahıs olarak uyanma şansınız olsa kimi seçerdiniz? Böyle çat diye sorunca işte bak böyle kalıyorsun. Yunus Emre olabilir. Çünkü hepimiz hayatımızda hakikati arıyoruz aslında. Ama o hakikati benim de çok sevdiğim şekilde dolaşarak ve içine sevda ve şiiri koyarak aramaya çalıştığı için onun yalnız kaldığı anlarda yaşamla olan bağı ve hissiyatını çok merak ediyorum. Böyle bir yaşam yaşamak isterdim. Bir de Ernest Hemingway, bayılırım kitaplarına. Yaşlı Adam ve Deniz, Çanlar Kimin için Çalıyor. Bir kere önereyim size bu kitapları. Girmediği iş, çıkmadığı yer kalmamış. Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı, İspanya İç Savaşı'nı görmüş. Savaş muhabirliği yapmış, gemide çalışmış, aynı zamanda yazar. Müthiş bir hayatı olmuş ve tutkuyla yaşamış diyebilirim. Çok kıymetli bir abidir o da benim için. Tabii sonunda kendini vurmasaydı iyiydi ama tutkusu bittiği için ben böyle bir şey yapmayacağım herhalde ama Hemingway'in yaşamını yaşamak isterdim gerçekten. Teşekkür ederim bu güzel soru için. Şimdi Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde evet. almıştım. Detayı yakaladı. Evet Yunus Emre dizisinde de oynamıştım. Bozdağ Yapım'la ilk dizimde. Orada Turgut'un aksine daha çok böyle idamı bile, ölümü bile kabullenmiş bir dervişi oynamıştım. Şiddetten ziyade sevgiyi seçen bir dervişti. Çok da güzel bir roldü. Minberci Hasan. İnsanlarda da çok güzel tepkiler aldım. Hala da alıyorum. Umarım biz görevimizi yerine getirmişizdir. Role hazırlanma sürecinde ilginç bir anınız var mı? Ya genellikle oyuncular böyle role hazırlanma sürecinde böyle kapanırlar bir yere. Yazarlar, çizerler, anlamaya çalışırlar. Ya ben karaktere yaklaşım biçimimi anlatmaya çalışayım size. Öncelikle mesela karaktere çalışma sürecinde zaman ilerledikçe tabii sizin yürüyüşünüz değişmeye başlıyor, sesiniz değişmeye başlıyor. Hatta birinci bölümdeki, yani ilk oynadığım bölümdeki sesimle şu anki sesim, Turgut'un sesi aynı ses değil. Süreç içerisinde kavruluyoruz. Tabii ses değiştikçe, yürüyüş değiştikçe, mesela evde 2 tane köpeğim var benim. Onların bile böyle bir bakışları falan değişiyor. Birden kuyruk sallamaya, bir sorun mu var diye gelmeye falan, böyle üzerime zıplamaya, yalamaya falan çalışıyorlar böyle. Hayır oğlum, ben normal sesimle konuşmaya başlayınca bir anda şey diyorlar. Ha tamam, buradaymış baba falan, sıkıntı yok diye geri dönüyorlardı. İlginç anı olarak bunu söyleyebilirim. Bir de evimin bodrum katında işte Destur Hatun diye sabahın 6'sında falan bağırınca tabii komşular ne oluyor ne bitiyor pek algılamıyorlar. İlginç anı olarak onları söyleyebilirim. Böyle site sakinleri olarak bir araya geldiğimizde meğersem sesim duyuluyormuş. Ben karaktere çünkü tiratlar yazarım böyle. Abi evde kavga yok mu gibi şeyler duyduğum oldu açıkçası. İlginç bir süreç oldu ama bitmeyen bir süreçtir. Bu hala da devam ediyor. Bu taraftan hadi bakalım. Seslendirme alanında da oyunculukta olduğu gibi başarılısınız. Peki ses vermek istediğiniz bir oyuncu veya kurgu karakter var mı? Ses vermek istediğim oyuncu ya da kurgu karakter. Benim sesim olsun diye. Belki Joker'i seslendirmek isterdim çünkü çok katmanlı bir karakterdi. En son çıkan filmden bahsediyorum. Şimdi bakalım. Zorlayıcı sorumuz neymiş? Seslendirme sanatçısınız. Evet. Bizim için sesinizle hayat verdiğiniz bir karakteri seslendirir misiniz? Ben Kaptan Amerika'yı seslendiriyorum Marvel'da. Çoğu arkadaş bilir bunu zaten. Nasıl bir cümle kurayım mesela? Sabaha kadar konser var Avengers. Olur mu? Biraz karışık oldu ama. Bizden de bir tını olsun diye. Evet. En zor sahnen neydi? En zor sahnem neydi? En zorlu sahnem. İşte kırbaçtır, soğuktur, betondur, zindandır falan filan. Üstünüz başınız dağılmış ya da yara bere içerisindesiniz. O sahneler zor olabiliyor bazen. Atlı sahneler ya aslında zor değildi. Gerçekten kaymak gibi aktı gitti yani sahne, öyle söyleyebilirim. Ama arkamda 40 tane adamla yokuş aşağı bir bey olarak gitmek, arada atın böyle 2 ayağının hafif böyle bükülüyor olması, benim onu tekrar çekmem, koşturmam filan, orada sendelemesi filan,
birazcık şey yapmış olabilir, zorlamış olabilir. O kadar yani. Yoksa hani zor sahne, o sahne zor değildi ama psikolojik olarak çok zorlanmıştım. Çünkü bayağı uzun bir at koşu sekansıydı o. Ama ortaya çıkan şeyi görünce diyorsun ki yani yarın olsun da bir daha mı çeksek acaba, böyle saçlar savruluyor, koşuyorsun atla 40 kişi arkanda falan. Çok güzeldi. O an öyle değil yani, öyle söyleyebilirim yani, kolay iş değil. Şimdi efendim bakalım Turgut Bey'in en iyi sözü nedir? Mari'ye söylediği bir laf vardı, orada biraz çeşitlendirmek ve zenginleştirmek için bir fırsat oldu benim için. Mari'ye söylediği şey, senin gözyaşların onların ettiklerinden daha çok yakar canıma demesi benim için en güzel söz oldu yani. Turgut'u boyutlandırmak ve duygusal tarafını, duygusal dünyasını keşfetmek açısından. Çünkü karısıyla evli, karısını kaybettikten sonra tamamıyla kendisini obaya, obanın refahına ve onları beslemeye, alplarını ne derler, iyi tutmaya çalışan bir adam. Dolayısıyla o duygusal tarafını görünce hoşuma gitmişti o söz. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? İlk başta soruyu soranın ismini söyleyeyim ki unutmayayım sonra. Acı mı tatlı mı? Ya şimdi ben aslen Siverekliyim. Doğma büyüme Adana. Tabii ki acı. Acı mı vereceksin sen şimdi? Ya nasıl acı mesela? Güzel bir acı. Burada şimdi milletin yanında gömeceğim mi çiğ köfteyi ya? Tabii ki. İyiymiş. Hadi bakalım. Bizim oraların çiğ köftesi ne yaklaşabilecek mi acaba? Çok sanmıyorum. Yazın oralardaydım. Çok güzeldi her şeyiyle. Yani çok güzeldir orası. Bir de Urfa biberini koyunca böyle yanına. Evet. O zaman sizin için bir lokma alıyorum efendim. Bakalım bundan nasıl bir mutluluk duyacaksınız. Çok güzel. Evde mi yaptın? Yok. Çok güzel olmuş ama. Afiyet olsun. Sosyal medya ekibimizin eline sağlık. Çiğ köfte ısmarladılar bana. Durup dururken. Yeni sorumuza geçiyoruz. Bu soruyu Soray Yalçın sormuş. İsmi zaten soru sormaya yatkın. Köpeklerinizle bir tanışma hikayeniz var mı? İsimleri nedir? 3 tane köpeğim var. Bir tanesini kardeşime verdim. Hiro. Japon kahramanımız. Japon Akita Inu sahibiyim ben efendim. Kızın adı Mila. Kız arkadaşımın çok sevdiği bir Japon anime çizgi film vardı, Mila diye. Onun ismini vermek istedi. Ben de şimdi tanışma hikayesine gelince benimkinin ismi de, babanın ismi de Baki. O da 6 yaşına girecek. Aslında ben anneyi kaybettikten sonra tekrar bağlanacak bir şeyler arıyordum açıkçası. Ve neredeyse annemin ölüm tarihiyle onun doğum tarihi aynıymış. Ben 5 aylıkken aldım. Bunu duydum ben ve zaten köpek istiyordum bir arkadaşımdan, köpek eğitmeni bir arkadaşımdan. Normalde işte siyah Labrador, işte siyah Rottweiler cinsi erkek bir tane. Drop diye bir film vardır Tom Hardy'nin ve kucağında taşıdığı. Ondan da böyle esinlenerek, çünkü o da yalnız bir adamdı. Ben de çok yalnız hissediyordum. Böyle bir köpek sahibi olmak istedim ama sapsarı, hayatımda sarı yoktur benim yani. Sarı tişörtüm, gömleğim bile yoktur. Sapsarı bir köpek getirdi bana. Akita Inu'lara bakın. Bence dünyanın en güzel köpekleri olabilirler. Öyle tanıştık. Sonra da bir ömür boyunca inşallah ömrüne kadar izin verirse yoldaşımız olacak bakalım. Teşekkürler Soray Yalçın. Şimdi bakalım ağzımda çiğ köfte tadıyla nasıl bir soruya denk geleceğim. Tuğba sormuş, senarist sen olsaydın Turgut ve Maria'ya nasıl bir son yazardın? Son. O sonun içinde drama var mı acaba? Hani nasıl bir son yazardım? Düşünüyorum. Bunu söylemeyeyim ya aslında. Değil mi? Uzun uzun 5 cümle kurup hiçbir şey söylemedim falan. Ama sürecini şöyle yazabilirdim mesela. Kültürel çatışması olan insanlar, Turgut yani Mari çadıra girmemiş bir insan, ayakları çamura değmemiş bir insan. Hani biraz daha farklı büyümüş, farklı bir dinde, farklı bir kültürle yetişmiş. O kültürel çatışmalar küçük gıdıklanabilir. Oradan güzel tatlı sahneler çıkabilir diye düşünebilirdim senarist olsaydım. Bu kimseye mesaj değildir, lütfen yanlış anlamayın, şimdi başımız belaya girmesin. Teşekkürler Tuğba. En çok sevdiğiniz yemek içli köfte. Keşke onu getirdim. İçli köfte. Çiğ köfteyle zaten köfteye doydum ya yeterince.
Nedense hep içli köfteyi çok sevmişimdir. Rahmetli annem çok güzel yapıyordu çünkü. Ve o benim sürpriz günlerimde ya da güzel günlerimde hani özellikle içli köfte yapardı. Çok sevdiğimi bilirdi. O yüzden içli köfte. Halbuki içli köfte deyip geç. Ne karıştırıyorsun değil mi? Bizans güzeli sormuş. Yılanlı sahneleri nasıl çektiniz? Şimdi bak az önce iyi ki cevaplamamışım bak onu çünkü. Yılanlı sahneleri nasıl çektiniz? Partnerin de sen de korkmadınız mı hiç? Yılan gerçek miydi? Yılan gerçekti. Köküne kadar yılan gerçekti yani. Hani derisi, soğukluğu her şeyle gerçekti. Vallahi ben Mari karakterini oynayan Şeyma arkadaşımı tebrik ediyorum. Böyle bir takım ne derler incinmek ya da korkmak ya da çekinmek gibi duyguları göstermedi. Gayet cesurdu. Bende yılan korkusu hiç yok. Akrep korkusu da hiç yok. Yani hani o işte o doğayla çok içi dışta olmayla alakalı bir durum var. Ama size bir sırrımı söyleyeceğim. Hamam böceğinden çok korkuyorum. Neden? Çünkü Adanalıyım. Neden? Çünkü orada uçuyorlar. Tüylerim diken diken oluyor yani hala. Teşekkürler Bizans güzeli. Özge Fark 12. Şeyma ablayla unutamadığınız bir sahne var mı? Şeyma ile unutamadığım sahne. Taşıdığım sahne. Ya şimdi bende fıtık var. Açıkçası. Biz sabaha kadar Şeyma'yı 300 kere yerden kaldırıp koştuğum bir sahne var. Unutamadım, çok romantik. Gerçekten müthiş bir sahneydi. Bacak çekiyor, siyatik kapanıyor. Yani hani dönemiyorum, edemiyorum falan ama çekmemiz gerekiyor. Her defasında yerden kaldır, bir daha. Onun yakını, onun uzağı. Bir de yani bir sürü insan var. Dolayısıyla Flu olsan, Fonda Martı da olsan onu taşıdığın görülmeli yani. Oradan oraya koştururken tabii ki çok eğlenmiştik. Evet. Son 3 soru. Işınlanma gücün olsaydı nereye ve nerelere ışınlanırdın? Şimdi bu Ali Ardal sormuş. Teşekkürler bu güzel soru için. Endülüs'te yaşamak isterdim. Çünkü Avrupa Ortaçağ bataklığındayken Müslüman filozoflar bütün o algıyı değiştirecek, tekrar Aristo'yla işte Ortaçağ tanıştıracak filan yenilikler yapıyordu. Matematiği ve astronomiyi Batı dünyasına kazandırıyordu. Oradaki o zenginlikte ve düşün zenginliğinde, düşün özgürlüğünde yaşamak isterdim açıkçası. Bütün o Avrupa karanlığına ışık olmuşlardır. Sette en iyi anlaştığınız kişiler kimler? Dört dört dört. Değil mi? En tehlikeli sorular böyle. Sette anlaştığım. Ya Yiğit'le eski arkadaşız. Dolayısıyla Yiğit'i çok severim. Ve çok iyi anlaşırım. Burak'la da Osman karakterini oynayan, bir sürü Burak var sette. Osman karakterini oynayan Burak'la da iyi anlaşırız, güleriz birçok şeye. Ve daha önce de çalıştık zaten beraber. Onun ruh dünyasını, kalbini çok iyi anlıyorum, anladığımı düşünüyorum. Kutan tabii ki yanımdan ayrılmıyor. Mecburen arkadaş olduk. Yani Hamza, Ali abi, yani işte bizim Halpleri oynayanlar. Anlaşmadığım kimse yok, öyle söyleyebilirim ya. Vallahi içimde bir şey taşıdığım kimse yok. Ve şimdi de Dehan Yavuz sormuş. Sadriye Alışık konservatuar sınavı için hangi dram ve tiradı seçtiniz ve neden seçtiniz? Şimdi aslında bu en son soru değil mi? En son soru. Size ilginç bir şey anlatacağım. Bir hikaye anlatacağım. Hikayeyi de öyle kapatmış olacağız. Sadriye Alışık'a ben eğitim görmeye gittim. Dolayısıyla bir tirat ya da işte dram bir parça sunup seçilme durumu yoktu orada. Ben 28 yaşında başladım oyunculuğa. Ve konservatuar falan yoktu. Dolayısıyla madem bir diziye başladık dedik. Sonra işte Duru Tiyatro, Sadriye Alışık, Haliç'te Yüksek Lisans Konservatuar, Hakan Gerçek'in atölyesi vardı o zaman, Ümit Çırağan atölyesi vardı, Eric Morris falan filan işte tiyatro medresesi yani hala devam ediyor. Şimdi bak düşündüğümde konservatuar okumadığım için bir yandan kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü çeşitli hala içimde bir eksik varmış gibi oluyor. Çünkü hani 4 seneyi bitirdin, konservatuar da bitti, kendini tam hissedebilirsin. Ama ben konservatuar okumadığım için hep eksik hissettim. Yüksek lisanslı konservatuar okudum ama o eksiklik bana hep yeni bir şeyler öğrenme dürtüsü veriyor. Bir açlık veriyor ve her boş vaktimde mutlaka bir atölyedir. Oyunculukla ilgili bir kurstur. Hiç gücenmem. Ne kadar tanınırsan tanın. Çocukların arasına girip yeni bir şeyler öğrenmeye çalışırım yani. O yüzden bir tirat yok. Ama en sevdiğim tirat, onu söyleyeyim bari sana. Melih Cevdet'in şeyidir, Mikado'nun Çöpleri oyunundan bir tirattır. O tiradı bulup
Mutluluk nedir diye sorarsanız bana kaşıntılıdır derim tiradını okuyup ezberleyip çalışın. Bir dahaki şeyde soracağım size. Sorular kısmında, tamam mı? Evet. Naçizane sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Gerçek ben nedir? Birazcık sizlere sunmaya çalıştım sorularınız çerçevesinde. Bozdağ Film YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Eğer beni tekrar görmek istiyorsanız. Teşekkürler. Görüşürüz.